Merhabalar sevgili Oğlak ve yükselen burcu Oğlak, Ay ve Stellium Oğlaklar'da dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili Oğlak burcu. Umarım sağlığın, sıhhatin, keyfin yerindedir. Bakalım 2025 Eylül ayında seni neler bekliyor sevgili Oğlak burcu. İlk kartımı alıyorum. Bakalım tatlı, minnoş bir açılış yaptık ama birazcık da böyle ağır işleyen durumlar var açıkçası. Kararsız kalınan konular var sevgili Oğlak burcu. Kartlarımızın tamamını açalım. Kılıç sekizlisi. Yani elim kolum bağlı, ne yapacağımı bilemiyorum ama en çok da zihinsel olarak hapsolan durumlardan bahsediyor arkadaşlar. Kartlarımızın tamamını açalım ve bu şekilde sırasıyla gidelim bakalım Oğlak burcu arkadaşımızı, Oğlak burcu izleyicimizi diyelim. Neler bekliyor diyelim. Ben genelde arkadaşlar diyorum da beni sürekli izleyen bir hanımefendi, biz senin arkadaşların değiliz, biz senin takipçileriniz demiş. Bakalım, karıştıralım. Aşklar. En sevdiğim. Yani bakar mısınız, Oğlaklarda hep mücadele, hep mücadele, hep mücadele, hep mücadele yani. Tılsım üçlüsü. Tılsım dokuzlusu. Burası benim çok hoşuma gitti şu an. Değnek sekizlisi. Kader çarkı. Son kartlarımızı alalım arkadaşlar. Şimdi burada anne ile ilgili sağlık konuları varsa sevgili Oğlak burcu, ayın ikinci yarısından sonra bununla ilgili bazı doğru mu söyledim? Düzelmeler olacak. Düzeltmelerle düzelmeleri şu an karıştırdım arkadaşlar. Anne ile ilgili sağlık konuları olan, anne ile ilgilenmen gereken durumlar varsa ayın ikinci yarısından sonra bunlarla ilgili bazı önemli ve keyifli gelişmeler olacak sevgili Oğlak burcu. Şimdi öncelikle dikkat etmen gereken şeylerden bahsedeceğim Oğlak burcu ama burası böyle tam olarak çok tatmin etmedi arkadaşlar. Birazcık çiğ kaldı gibi. Kupa dokuzlusu. Tamam, güzel. Şimdi anne ile ilgili sağlık konuları ya da anne gibi gördüğün ya da duygusal bir bağlantı hissettiğin, bu aileden biri de olabilir, böyle bir arkadaş gibi bir şey de olabilir arkadaşlar. Kardeş aynı şekilde olabilir sevgili Oğlak burcu. Onların sağlık durumlarıyla ilgili sıkıntılar varsa ayın ilk yarısı, daha çok 8'ine ve 10'una kadar olan süreç, bunlar birazcık seni yorabilir ama sonrasında geçecek diyebilirim. Birazcık stresli olduğun enerjiler aktı açıkçası. Bu ay bazı yüzleşmeler ile karşılaşacaksın. Stres yönetimine lütfen çok dikkat et diyor kartların mesajı. Çünkü burada hani bir şey yapamıyorum, elim kolum bağlı, ne yapacağımı bilemiyorum dediğim bir durum var. Pek çoğunuz için arkadaşlar, içinde bulunduğunuz ortam, çevre, aile bireyleri, aynı iş ortamında ya da aynı çatı altında olduğunuz kişilerin üzerinde oluşturduğu baskılardan dolayı bir türlü gidememek. Ya narsist birini düşünün. Hani hiçbir şekilde kendi hatasını, kendi kusurunu görmeyen, sürekli aynı şeyi dayatan, aynı şeyde ilerleyen, bilinci kıt, ne yaparsan yap, hep aynı açıdan bakan insanlarla verdiğin mücadeleyi düşün. Burada birazcık streslisin, elin kolun bağlı, ne yapacağımı bilemiyorum diyorsun. Hani böyle işine gücüne çok fazla konsantre olamayabilirsin açıkçası. Şimdi kartların mesajı diyor ki bu enerjiler var. Özellikle 8'ine kadar, 9'una kadar. Bu birazcık baskınlık gösterebilir ama senin burada asıl yapman gereken şey herkese ve her şeye, herkese ve her şeye diyelim, sadece herkese demeyelim. Gözünü, kulağını kapat. Sadece işine odaklan. Çünkü bu stres durumunu doğru yönetemezsen hayal kırıklığı ile karşılaşabilirsin. Özellikle ayın 10'una kadar sevgili Oğlak burcu. Ani sağlık durumları tetiklenebilir. Kas kemik rahatsızlıkları olabilir. Baş bölgesiyle ilgili ağrılar, göz sağlığı aynı şekilde arkadaşlar. Gözlerle ilgili belki bazılarınızın gözlük kullanması gerekiyordur ya da yapmanız gereken bir şey vardır, bunu erteliyorsunuzdur gibi. Bunlara dikkat edelim diyor. Bununla birlikte İç organlarla ilgili ufak sıkıntılar olabilir. Ve ayın ilk yarısında birazcık böyle bir dinlenmeye ihtiyacım var. Bunun dışında bilekler, aynı şekilde ayaklar, ayak bölgesi, bunlara karşı dikkat etmende de fayda var sevgili Oğlak burcu. Şimdi burada
Aslında aya başlarken çok keyifli bir şekilde başlıyorsun. Yani adım attığın ve başlatmak istediğin bir konu var. Fakat ayın ilk yarısı onuna kadar bir şeyler böyle bir türlü istediğin gibi gitmiyor. Yapıyorsun olmuyor. Yapıyorsun olmuyor. Fakat burada kadersel olarak senin karşına fırsatlar ve yenilikler gelecek. O yüzden az önce saydığım, dikkat et dediğim konular çok pasif kalacak. Yani diğer güçlü etkilerin yanında. Çünkü burada hani içten içe biliyorsun. Rabbim beni destekliyor, sistem beni destekliyor. Bu bilinç, bu inanç, bu kodlamalar sende var diyebilirim Oğlak Burcu. Bu yüzden burada gerçekten hani daha önce keşfedemediğin bir şeyleri bile keşfedebilirsin ve duygusal olarak gerçekten dibe çöktüm, duygusal olarak gerçekten kendimi iyi hissetmiyorum deme noktalarında oraya kupa asıyla birlikte çok keyifli bir şifa akacak diyor. Yani burada resmen senin hak ettiğin bir rızık var ve bu sana gelecek. Çünkü burada bazılarınız nasıl bir şey biliyor musunuz? Hani öncesinde bir şey yapmışsın sanki, bir fırsat verilmiş ve o fırsatı değerlendirirken süreç o kadar çok acılı, o kadar çok sancılıymış ki yani çalışmışsın karşılığını alamamışsın. Hani koşuyorum yerimde sayıyorum, hop tekrar başa dönüyorum gibi. Şimdi diyor ki bak, şimdi tekrar bir fırsat verilecek sana. Fakat bu eskisi gibi sancılı olmayacak diyor. Hayatına fırsatlar, anlaşmalar, sözleşmeler, işbirlikleri senin olacak. Ve aynı zamanda güzel böyle başlangıçlar yapabileceğin bir süreç olacak ama cesaret eksikliğine dikkat et ve inatçılık yapmamaya dikkat et. Çünkü burada bazı anlaşmazlıklar ve çatışmalar olabilir. Satürn etkisini düşünün arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Ya senden kaynaklı, tabii kendini aşan oğlaklar var. Bak kendini aşan oğlaklarsa karşı tarafın baskısından kaynaklı ilerletemediğin bir şeyler olabilir. Ama senin dayattığın düşünce kalıpları, işte sabit fikirlilik, değişime ayak uyduramamak gibi. Yani burada çünkü kılıç sekizisi hapsolmak vardır. Her şeyden önce zihin hapsinden bahseder. Zihin tutukluğundan, tutulmasından bahseder. Hani denir ya, akıl tutulması gibi. Böyle bir durum var. Senden kaynaklıysa burada gevşemen çok önemli olacak. Eğer dışarıdan kaynaklıysa dışarıya kulağını birazcık kapatman gerekiyor diyor. Aynı zamanda sezgilerinin yüksek olabileceği, sezgiler o kadar çok yüksek olacak ki hani gerçekten o duvarın arkasındakini hissedebilirsin ve hani bunu yapıyorum dediğinde ama dağılmadan yapmak yani. Şöyle düşün, bir projenin başına oturdun, bir fikrin, bir eğitimin başına oturdun istikrarlı bir şekilde. Yani şöyle düşün, işte buradan örnek vereyim, video çekmeye başlıyorsun mesela ya da başka bir iş yapmaya başlıyorsun, kıyamet kopuyor. İşte kavga çıkıyor, gürültü çıkıyor vesaire. Hani ayın ilk yarısı özellikle bunlarla ilgili sınav olabilir. Ama sezgilerin çok yüksek. Sezgilerin seni yanıltmayacak. Bir nevi aslında zaten o zorlayıcı sürecin sınav süreci olduğunu da anlayacaksın. Bu yüzden cesaretini yüksek tut. Olasılıkların çok fazla olduğuna inan diyor kartların mesajı. Ve pek çoğunuzun hayatında önemli değişimler olacak arkadaşlar. Yıkım demek istemiyorum ve bu geçiş evresi senin hayatınla ilgili yeni başlangıçlara sebep olacak. Şimdi burada özellikle ayın 16'sı civarı, 13'ü civarı ve 9'undan sonraki süreç, bu tarih aralıklarında bazı böyle anlaşmalar, sözleşmeler, kadersel olarak gelecek olan yeni işbirlikleri, haberleşmeler, online işler, yurt dışı ile bağlantılı konular, dörtlü vadelerdir düşündüğün, bir türlü adım atamadığın, adım atmış olsan da tam olarak ilerletemediğin, planlarınla ilgili, maddiyatını ilgilendiren, kariyerini ilgilendiren konular ile ilgili bir ilerleme olacak ama burada bazı toksit ilişkilerin içerisinde gerçekten debelendiğini söylüyor. Bu yüzden ufak tefek de olsa bazı sözlü anlaşmazlıklar, münakaşalar olabilir. Birilerinin sana karşı bir ihaneti, seni kullanmak istemesi gibi güç mücadeleleri içerisinde de kalabilirsin. Hani tuzaklara düşmemeye dikkat et. Gerçekten burada işte o narsistlik dediğim manipüle edilme noktasında enerjiler hayatına akabilir. İşte orada o en başta söylediğim etkiyi kullanman sağlıklı olacaktır diyor kartların mesajı. Tuzaklara dikkat et. En çok da duygusal tuzaklara, duygusal olarak manipüle etmek isteyebilirler. Ajitasyon yapabilirler. Şimdi şuraya bir kart daha alacağım bakalım. Yani zaten hislerin çok yüksek. Hislerin seni doğru yöne doğru götürüyor. Bak hem aşk hayatın için. Şimdi burada ikizel ev ruh eşi bağlantısı da aktı arkadaşlar ama hani o konulara çok değinmiyorum biliyorsunuz.
Aşk hayatın olsun, kariyer hayatın olsun, hislerin sana doğruyu söylüyor. Kesinlikle çok şanslı olabileceğin bir sürece doğru geçiş yapıyorsun. Sadece etrafında zorlayıcı kişiler var. Uykuda dengesizlik, bak özellikle ilk yarısı çok baskın. Uyku düzeninde dengesizlik, gereksiz yere böyle bir sıkıntı, kafalarında bir şeyleri kurabilirler, sana atabilirler. Psikolojik olarak bir baskı içerisinde hissedebilirsin. Ve burada şöyle bir durum var. 13'ü civarı özellikle inişli çıkışlı enerjilere de birazcık daha dikkat et. Burada benim asıl dikkat ettiğim şey ne biliyor musun? Sen bak kariyerinle ilgili, aşk hayatınla ilgili gerçekten çok lezzetli ve keyifli bir sürece geçiş yapıyorsun. Kader tarafından desteklisin, sistem tarafından desteklisin. Fakat sanki bu ay özellikle ilk yarısı, bazılarınız için önümüzdeki 2 aylık süreç sanki böyle mecburiyetten dolayı, işte mecburiyetten dolayı burada oturuyorum. Mecburiyetten dolayı bu işte çalışıyorum. Mecburiyetten dolayı bunu alttan alıyorum dediğiniz bir durum var arkadaşlar. O yüzden bu durumu iyi idare edin. Çünkü günün sonunda kendi bireyselliğini ilan edebileceksin. Yani burada sürpriz yeniliklerin, sürpriz müjdelerin hayatına gelmesi var. Diğer etkilere kapılıp da o fırsatları kaçırma diyor. Yani burada beklediğin haberlerin gelmesi, hızlı iletişim, adım atmak istediğin noktalarda havada kaldı bak yapamadım derken ayın 8'inden sonra özellikle bunların çok daha hareketli bir hale gelmesiyle ilgili güzel bir etkiden bahsetti. Yani oğlakların enerjisi gayet temiz. Bu kadar, yani bunun dışında hiç risk almadım arkadaşlar. Keyif var, eğlence var, mutluluk var. Yeme içme alışkanlıklarını değiştirebilirsin. Yeni bir sağlık sistemi kendinde oluşturabilirsin. 3, 13, 23, 9, 19, 29, 6, 16, 26. Burada tarihler hiç önemli değil. Özellikle 10'undan sonraki süreç ve 8'inden sonraki süreç çok daha keyifli geçecek. Bir iş görüşmesi, bir anlaşma. Özellikle geçtiğimiz 7 ay öncesinde başlatmış olduğun bir iş, bir proje, bir fikir varsa bu ay bununla ilgili bir toplantı, bir görüşme, bir anlaşma ya da kendin bireysel olarak başlattığın bir iş varsa buralarla ilgili artık kazanç alma noktasına doğru gidebileceğini, maddi olarak da borçlar varsa bunları hafifletebileceğini, özellikle ikinci yarısından sonra daha böyle birikim aşamasına geçebilirsin diyor. Bazılarınız bitiremeyebilirsiniz ama toparlayabilirsiniz arkadaşlar. Aşk hayatınla ilgili sevgili Oğlak Burcu bazı hayal kırıklıkları olacak. Özellikle 10'una kadar olan süreç. Aşk hayatı olsun, evlilik hayatı olsun. Bazı hayal kırıklıkları olacak fakat burada yapılması gereken yüzleşmeler var. Bunun yapılması çok önemli. Büyük bir kısım oğlaklarda ne var biliyor musun? Ben çok aşk yorum yapmayı sevmiyorum arkadaşlar, biliyorsunuz. Büyük bir kısım oğlaklarda sanki burada birine karşı yoğun bir tutku beslemeye başlıyorsun. Hatta rüyalarında görüyorsun. Birine karşı çekim hissediyorsun. Güneş, yükselen ay ya da oğlak etkisi yüksek kişiler için söylüyorum. Fakat böyle cesaret edemediğim bir konu var. Yani burada bazılarınız hediye ve armağan alacak olabilirsiniz bu ay. Bir adım, bir jest, yani birine karşı yoğun bir ilgi var, besliyorsun. Ama tam olarak böyle bir nasıl adım atmam lazım, nasıl konuşmam lazım, nasıl yaklaşmam lazım. Böyle bir tedirgin olduğum bir durum var ama ayın ikinci yarısından sonra 9'undan sonra arkadaşlar bu durum böyle bir tatlıya bağlanacak ve 2 aylık süre içerisinde hani böyle o etkiyi hissettiğim dediğin kişiyle ilişki yaşayabilirsin. Yakın çevre, özellikle iletişim halinde olduğun kişiler, hava etkisi çok yüksek olduğu için söylüyorum. Onlarla 10'una kadar 8'ine kadar bazı tatsızlıklar, yüzleşmeler var. Sabır çalıştırman, kendi sürecine inanman ve yaptığın işlerde aceleci olmaman çok önemli diyor. Çünkü aceleyle yaptığın işlerde bir şeyleri birazcık yüzüne bulaştırabilirsin. Hani elime yüzüme bulaştı deriz ya. Bunlar olabilir diyor. Bunlara dikkat ettiğin sürece kesinlikle şans senden yana. Maddi anlamda, diğer anlamda her konuda bereketli gördüm arkadaşlar. Hani günün sonunda bir şeyleri artık dengeye getiriyorsun ve bir rahatlama. Çünkü pek çoğunuzda ciddi sorumluluklar var. Hani başkalarının da yükünü üzerinize almışsınız gibi sevgili Oğlak Burcu. Yani oğlaklarda farkındaysanız hep bu tarz şeyler çıkıyor mu? Burada daha çok hani başkalarının yükleri hafiflemeye başlıyor. Ama artık hani kendi üzerinden atamadığın bir şeyler var gibi. İşte onlardan da kurtulma noktasında enerjiler çalışacak. Peki bakalım Rumi'den ne gelecek diyelim Oğlak Burcu için. Değnek yedilisi, aşk parlaklığı ejderhaları bile ürküten bir zümrüt gibidir diyor sevgili Oğlak Burcu. Yani bu nasıl bir şey? Sadece
normal aşk için değil arkadaşlar. Aşkla yandığın, aşkla hissettiğin, aşkla yaptığın, bakın Aşıklar Kupa ikilisi, aşkla yaptığın, gerçekten yürekten istediğin, dua ettiğin, manifest ettiğin pek çok şeylerin hayatına gelmesi var. Manifest derken ritüellerden bahsetmiyorum. Hani böyle yalak şambalak insanlara yaptırıyorlar ya, bunu yaz çiz şu olacak. Kendisine olmuyor, sana yaptırmaya çalışıyor. Neyse, böyle bir durum var. Ve burada mücadele ettiğin şeylerin boşuna gitmediğini de göreceksin. Mantık ve duygu. İçsel olarak biliyorsun, mantık çalıştırıyorsun. Kendinden kendine baktığın bir ay. Kendinden kendine baktığın bir ay. Kendi kusurlarını da görerek ilerleyebileceğin bir enerji akacak. Sen ne kadar değerlendirirsin, ne kadar değer... Arkadaşlar bakın, bu genel enerji okuması. Ben bunu her zaman söylüyorum. Tarotu, astrolojide de öyledir bu arada. Doğru yorumlayan bütün arkadaşlarım için de bu geçerli. Yani tarot bakıp da doğru yorumlayan bütün arkadaşlarım. Senin attığın adım çok önemli. Mesela burada gergin bir enerji var. Orayı mesela sağaltabilirsin. Ya da inadına üzerine gidip orada büyük bir kavga çıkartabilirsin mesela. Tatlı, keyifli bir etki var. Bunu büyütebilirsin, güzelliği hayatına dahil edebilirsin. Hepimiz için geçerli. Ama orada belki kin çalıştırırsın, başka bir şey, ego çalışır, bilmem ne çalışır, o etki gider gibi. O yüzden attığımız adımlar da çok önemli. Bunları tekrar altını çizelim. Yani tarot dinlerken o oldu, bu oldu, bu olacak, şu olacak gibi asla dinlemeyin arkadaşlar. Çünkü zaten diğer türlüsü doğrudan fala girer. Fal yapanların ya da falcılık yapanların da zaten nelerden mesaj aldığı çok bilindik bir şey arkadaşlar yani. Bu enerji okuması, bizim attığımız adımlar çok önemli. Yani orada mesela şu an bir birleşme süreci var. Ama o birleşmeyi yapmak için ne gerekiyor? Yani biriyle bir bağlantın var, ruh eşi bağlantın var. Fakat arada bir sıkıntı var. Ya iletişim engeli var, egosal bir durum var, ya dürüst olmayan durumlar var. Kişiler kendilerini çok farklı gösteriyor olabilirler. Kimse kusurunu kabul etmiyor olabilir. Oradaki belki tek sorun iletişim sorunudur. Bunu çözdüğün zaman ilişki devam edebilir. Sadece tek bir örnek verdim. Herkesin kendi süreçleri çok farklıdır. Ama çözmediğin zaman bitirebilirsin. Her şey birbiriyle çok bağlantılı. Peki bakalım başka ne diyelim? Ve denge. Dengeyi zaten burada görmüştük. Arındırıcı kadeh Allah'la mest olanlar içindir. İşte bu yüzden akışa güvenmek, sisteme güvenmek, teslimiyette kalmak, çok böyle ay şöyle oldu, böyle oldu, öyle olmadı, böyle olmadı gibi o sıkıştırıcı enerjilere maruz kalmaman çok önemli diyor. Hani şu noktaya gelmen lazım. Evet, ödemelerim var ya da işte burada bir sıkıntı yaşıyorum ama ben Rabbime güveniyorum, sisteme güveniyorum, kendime güveniyorum. Doğru ve dürüst adımlar atıyorum. Gerçekten kalbimde iyilik barındırıyorum dediğin noktada zaten o yardım gelecek sevgili Oğlak Burcu. Senin kartın geldi. Yani her şeyin özeti aslında bu şeytan kartı. Bak, bu Oğlak Burcu'nun kartı arkadaşlar. Saplantılarınızın kaynağı kendi egonuzdur. Hani az önce söylemiştim ya, kendinde fark edemediğin şeyler varsa onları belki fark edeceksin. İşte asıl sorun o olup da yolunun açılması var. Hani bunun çıkması çok güzel oldu bence. Sorunu hep dışarıda ararız ya, aslında bizizdir arkadaşlar. Tabii bu tek düze çalışan bir şey değil. Her şey birbiriyle çok bağlantılı. Şimdi bu çok tatlı bir şey. Dinarların üçlüsü. Bakın bu çok tatlı. Rumi'de sevdiğim en güzel kart diyebilirim. Tılsım üçlüsü. Tılsım üçlüsü burada da vardı arkadaşlar, hatırlarsanız bakın. Allah baldan bir ev inşa etmesi için arıya bilginin kapısını açtı. Belki yorumlara bununla ilgili bir şey yapabilirsin. Bak, Allah baldan bir ev inşa etmesi için arıya bilginin kapısını açtı. Yani ne demek? Baldan evini inşa etmen için sana bilgi gelecek, akış gelecek, beceri gelecek, yetenek gelecek, strateji gelecek, his gelecek, enerji gelecek. Taktik, yöntem gelecek. Bu çok güzel bir şey. Son cümle noktayı koydu arkadaşlar. Şimdi bir de hayvan ruhu alalım. Diğer desteden almama gerek yok. Her şeyi zaten çok açık bir şekilde anlattı diyebilirim. Peki bakalım. Bizon ruhu, yaylarda da bu çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam ve ben bu ay görsellerde bizon görselini kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü bu destede de en sevdiğim kart bu. Görselleri hazırlarken direkt gözümün önünde bizon canlandı. Zengin evren hepsini verecek diyor sevgili Oğlak Burcu. Bunun da üzerine hiç kart almaya gerek yok. Her şey güzel, kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.